Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün Sakura ne kadar güçlü bundan bahsediyor olacağım. Öncelikle Sakura fanı olmadığımı, en sevdiğim karakter veya Madara'yı alır diyen birisi olmadığımı belirtmek istiyorum. Bu video yazarın yazdığı databooklardan ve novellerden oluşuyor. Mangadan bazı görsellerde bulunuyor. Videoda Naruto Shippuden ve Boruto'dan spoilerlarda bulunuyor. Uyarılarım bu kadardı. Şimdi videoya geçelim. İlk öncelikle OG Naruto'daki Sakura'dan bahsetmek istiyorum. İlk Naruto serisindeki Sakura güç olarak çok zayıftı. Sıradan bir insan, sadece kunayı tutabiliyor, çakrasını iyi kullanabiliyor ve Genjutsu'dan kurtulabiliyor. Bu halinden çok fazla bahsetmeyeceğim. Biraz nostalji yapalım dedim ve 220 bölümlük serideki halinden de bahsedeyim dedim. Hatırlarsanız Kakashi'nin yaptığı ağaca tırmanma antrenmanında Sakura, Naruto ve Sasuke'yi kıyasla daha önce ağaca tırmanmayı başardı. Unutanlar için hatırlatayım. Ellerini kullanmadan sadece ayaklarıyla tırmanıyorlardı. Bunun için de çakranın ayaklarını toplamalısın ve çakranın ayaklarını da toplamak diğer vücut bölgelerine göre daha da zordu. Naruto ve Sasuke'den çakrayı kontrol etmek konusunda daha iyiydi. Bu dediğim çocuk halleri için. Bir de Jiraiya Naruto ile ramen yerken ona şöyle bir şey söylüyordu. Senin çok çakran var, çok fazla gölge klonu yapabilirsin. Sasuke'nin senin kadar çakrası yok, senin kadar Bunshin yapamaz. Sakura'da ikinizde olduğu kadar çakra yok ama çakrasını kullanmakta sizden iyi olduğu için istediği sayıda klonu istediği miktarda çakra vererek yapabilir. Bunu dediği bölümün kaçıncı bölüm olduğu hiç hatırlamıyorum ama ilk Naruto serisinde Jiraiya ile Naruto'nun ilk tanıştığı zamanlardan kalma bir sahneydi. Öyle hatırlıyorum yani. Ramen falan yiyorlar hatta. İlk serinin sonlarında tıbbi ninja olarak Kusane'nin öğrencisi oluyor. Şimdi Shippuden halinden bahsedelim. Sasori Savaşı hakkında bahsetmeyeceğim. Zaten Sasori bilerek kaybetti. Sakura'nın kullanabildiği elementler Doton, Suiton, Yin ve Yang'dır. Romanda Katona'da sahip. Varak Sakura için databook'ta Tsunade'yi tıbbi anlamda geçtiği belirtiliyor. Konoha'nın en iyi medikal ninjası olduğu söylenir. Sakura'yı güçlü yapan tekniği Byakugan no Jutsu'dur. Bu teknik ikiye ayrılır. Gradation Rebirth, siyah çizgiler sadece yüzeye eğilir ve kullanıcıya yenilenme gücü sağlar. Bunu OG Naruto'da Tsunade Orochima ile savaşırken kullandı. Gradation Rebirth, Strange of a Hundred teknik, 100 yıllık iyileştirme, 100 şifa tekniği de deniliyor olması lazım. Bu teknikte ise siyah çizgiler vücudun her yerine yayılır, yenilenme ve güç artışı yaşanır. Bu teknik 5Kage Madara ile savaşırken Tsunade tarafından kullanılmıştır. Bu tekniğin seride gördüğümüz iki kullanıcısı vardır. Onlar da Tsunade ve Sakura'dır. Bazıları Mito'da kullanabilir diyecektir ancak bunun hakkında resmi bir açıklama yok. Hashirama Hit mitolojisiyle alakalı bir karakter. Eşinin alnındaki Byakugan mührüne benzeyen şey bir takı olabileceği düşünülüyor. Bu teknik sayesinde Tsunade Madara'nın Sonos tarafından delinmiş ancak ölmemiştir. Aynı şekilde Madara elindeki silah olan Gunbai ile Sakura'ya bir saldırıda bulunmuş ancak Sakura ölmemiştir. Sakura Hiden romanında Sakura bu teknik sayesinde vücudama tanklayabilmiştir. 100 yıllık iyileştirme tekniği kullanıcısının iyileştirmesini arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda gücünü, hızını ve dayanıklılığını da arttırıyor. Yani sadece iyileştirme artışı sağlanmıyor. Bazıları bunu çok yanlış biliyor, sadece kendilerini iyileştirmek için kullandıklarını sanıyor. Byakugan mührüne sahip karakterler Katsuya'yı çağırabilir. Katsuya ne kadar çok çakraya sahipse o kadar büyür ve asidinin hasarı artar. Orochimaru Katsuya'nın asidi için beni öldürebilecek bir şey der. Sakura'nın bazı karakterlere karşı savaşmayıp sadece Katsuya'yı çağırması da yeterli. Byakugan mührünün dışında bir başka tekniği de kiraz vuruşu tekniği. Tam hatırlamıyorum ama kiraz ile alakalı bir tekniği vardı. Yumruk attığı teknik. Çakrasını yumruğunda toplar ve yumruğu normal bir yumruğa göre
çok daha güçlü olur. Bu tekniği kullanabilenler Sarada ve Sakura'dır. Tsunade ise oyunda kullanmıştır. Zaten Tsunade'nin Chakra Enchanted Strange tekniğinden türetilmiştir. Sakura bu tekniği ilk kez Shippuden başlarında eğitim esnasında Kakashi'ye karşı kullanmıştır. Kakashi'nin saklandığı yeri ortaya çıkarmayı başardı. Bu teknik ölümcüldür. Boruto serisindeki sahte bir uçuşu olan Shin'e karşı da kullanmıştır. Shin normalde ölecekti. Kalp nakli gerçekleştiği için ölmedi. Son olarak bu tekniğin hasarı kullanılan çakraya bağlıdır. Serinin başlarındaki Sakura, Bakugo mührü için çakra biriktirdiğinden bu tekniği tam gücünde kullanamıyordu. Varak'ta Sakura bir yumruğu ile 60 tane Jubi klonu yok etmeyi başarmış. Bunu gören Hashirama Senju reisimiz Sakura'nın Tsunade'den güçlü olabileceğini düşünmüştür. Manga yazarı olan Kishimoto da Sakura için en güçlü kunoichi demiştir. Yani Sakura, Tsunade'den, Mei'den ve Konan'dan güçlü. Konan'dan nasıl daha güçlü olduğunu da videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Sakura'nın tekniklerinden, gücünden, dayanıklılığından bahsettim. Şimdi hızından bahsedeceğim. Yetişkin Sakura, romanda geçen featlerine göre ışık hızındadır. Bana da ilk başta saçma geldi ancak Bakugo mührü sayesinde kendi hızını da arttırabildiğini öğrendim. Önceden Bakugo'nun hızı arttırdığını bilmiyordum. Tepki hızı olarak Sakura, Kaguya'nın çakra kollarına tepki verebilmişti. Şimdi korkmayın, Sakura Kaguya'dan güçlü diye bir şey söylemeyeceğim. Bunu sadece tepki hızında bilin diye söylerim. Kaguya'nın yumruklarını büyütüp düşmanlara vurmasını sağlayan tekniği de ışık hızında. Yani bunlardan kaçabilmek bayağı büyük bir başarı. Tabii şunu da eklemekte fayda var. Orada uzaktan gelen bir koldan kaçmayı başarıyor. Daha sonra Kakashi olmazsa yakalanacaktı. Yani uzaktan gelen bir saldırı olduğu için net bir şey söyleyemeyiz gibi. Ama Naruto'yu şaşırtmayı başardığına göre başarı olarak alınabilir. Sakura'nın çakrası ne kadar fazla olduğundan bahsedelim. Siyah Zetsu, Kaguya'nın yaptığı boyut açma için çok fazla çakra gittiğini belirtiyor. Sakura da Obito'nun 2 kez boyut açmasını sağlıyor. Ve orada sana bütün çakramı vereceğim diyor. Bütün derken bildiğim bütün değil tabi. Hepsini verse ölür. Yaşayabilmek için az bir miktar kendisine ayırıyor. Zaten bu sahnenin sonunda Sasuke'nin üstüne düşüyor. Bir de bu sahneden önce iyileştirdiği insanları ve savaştığı yerleri düşünürsek çok büyük bir çakra havuzu var. Boruto'daki Sakura'nın çakrasını bilmiyoruz. Yaklaşık 15 senedir çakra topluyor. Zeka olarak Sakura, Konoha'nın en zeki 3. kişisidir. Bu da tabukta geçiyor. Yetişkin Shikamaru 210, yetişkin Sasuke yanlış görmüyorsam 180 veya 190, onda Allah verdi 190 diyelim hadi. Sakura da 174 yazıyor. Soranlar illaki olacaktır. Naruto'da da 90 yazıyor. Oğlum hiç mi babana çekmedin lan? 90 ne lan? Çok az bildiğin. Yani Sasuke 190 falanken Naruto'da bir 140 olması gerekirdi herhalde. Yakın bir şey olmaydı. Bu arada Konoha'nın en zeki 3. kişisi derken yaşayan karakterleri sayıyor büyük bir ihtimalle. Yani Tobirama, Minato, Hiruzen, Kakashi bunlar Sakura'dan daha zeki bence. Tabi Sakura da okumuş doktor olmuş yani. Hafife almamalıyız. Doğrudur. Uluslararası Çocuk Polikliniği kuruyor. 5 ülkenin savaş mağduru çocuklar için hastane açıyor. Tıp konusunda adı diğer ülkeler duyuluyor. Şimdi Conan'dan güçlü mü bundan bahsedeyim. Arkadaşlar önceden de söyledim ama önceden bu kanalı izlememiş kişiler de olabilir. Savaşı kazanan her zaman kaybedenden daha güçlü olmaz. Bazıları Conan'ın Obito'ya karşı kullandığı teknikten dolayı Sakura'ya aynısını yapsa Sakura'nın da öleceğini söylüyor. Obito orada Rinnegan'ın yerini öğrenmek için Conan'ı bilerek öldürmüyordu. Savaşın sonlarına doğru ölmek üzere olunca ciddileşti. Yoksa Obito Conan'ın arkasına ışınlanıp çok rahat bir şekilde savaşı
savaşı kazanabilirdi. Zaten Obito da Konan için benim seviyemin çok aşağısında diyor. Şimdi siz Konan Obito'yu öldürmeyi başarsaydı veya kaçırsaydı oradan işte savaşı kazansaydı Konan Obito'dan güçlü mü diyecektiniz? Obito dediğimiz adam Minato ile savaşmış ve onu zorlamış birisi. Ve bunu 14 yaşında Kamui'yi yeni kullandığı zamanlar yapıyor. Minato ile Konan'ın arasında dağlar kadar fark var. Konan arkasına açılan Obito'ya tepki veremeyip ölürken Sakura Kaguyan'ın çakra kollarından bir saldırısından kaçmayı başarıyor. Bakın bir saldırı da olsa kaçmayı başarıyor. Kimse de çıkıp Obito'nun ışınlanması Kaguyan'ın yumruğundan hızlı demez diye düşünüyorum. Yani Madara'nın kılıcın öldüremediği birisine kağıtla mı öldüreceksin? Güç, dayanıklılık, hız ve tepki hızı da Sakura Konan'dan net bir şekilde üstün. Konan savaş zekası da daha üstün olabilir. O da Sakura o kadar çok savaşan bir karakter değil. Çok fazla tecrübesi yok. Konan'ı Sakura'dan daha çok severim. Küçümsediğimi de düşünmüyorum. Ancak güç olarak Sakura net bir şekilde Konan'dan daha güçlü. Son olarak Sakura'nın gücü hakkında olan diğer karakterlerin sözlerinden ve yazılı databooklardan bahsedelim. Databook'ta Varak Sakura'nın Naruto ve Sasuke güç olarak eşit olduğu geçiyor. O zamanlar Naruto Kurama ile yeni anlaşabiliyordu. Yani KCM2 formundaydı. Sasuke ise Eternal Mangekyo Sharingan formundaydı. Kurama Chakra Mod 2 Naruto Akatsuki'nin bütün üyelerini tek başına yenebilir. Bu durumda Sakura da Akatsuki üyelerinden güçlü oluyor. Belki bunu hiç dikkat etmemişsinizdir diye söylüyorum. Bu tarz shounen animelerinde bir karakter yeni bir güç aldığında, power up aldığında bir başka karakter üzerinden ölçeklenir. Yani Naruto Sage moddayken Pain ile dövüşebiliyor. KCM 1'de yani henüz Kurama ile anlaşamıyorken zorla Kurama'dan aldığı güçle Tobi üzerine ölçekleniyor ve Edo Itachi ile denk dövüşüyor. O sahnede sadece taijutsu olarak dövüştüler. Bu yüzden isterseniz Edo Itachi büyüktür KCM 1 Naruto deyin. KCM 2 Naruto yani Kurama ile anlaşabilen Naruto ise net bir şekilde Itachi'den güçlü. Akatsuki'nin en güçlü 3 üyesi Tobi, Itachi ve Nagato. Naruto'nun KCM 2 hali Beyaz Maskeli Obito ile dövüştü. Beyaz Maskeli Obito da Akatsuki'deki tüm karakterlerden güçlü. Yani güç olarak sıralarsak Beyaz Maskeli Obito büyüktür KCM 2 Naruto eşittir MS Sasuke eşittir Varak Bakugo Sakura. O da büyüktür diğer Akatsuki üyeleri. Bu arada bütün Akatsuki'yi tek başına alıyor derken Akatsuki hallerine göre derim. Yani Obito'nun Beyaz Maskeli veya Jubito hali dahil değil. Demek benim kastettiğim Obito turuncu maskeli Obito yani. Gaara reisimiz de Sakura için sıra dışı bir soydan gelmiyordu ancak gücü onu olağanüstü derecede harika bir shinobi yaptı diyor. Bir de The Last filminin novelinde Sakura'nın güç olarak Naruto ve Sasuke'ye yaklaştığı yazıyor. Ancak benim bildiğim kadarıyla o çeviri hatasıydı. Zaten Naruto Toneri'yi yeniyor. Sakura Toneri'yi yenebilir mi? Bence aralarında çok büyük bir fark var. Toneri Sakura'dan güçlü. Bir de The Last filmindeki Sakura Bakugo açmamıştı. Boruto da şu anda güncel olarak en güçlü Chunin Sakura, Naruto Hokage, Sasuke hala genin, Kakashi ve Gai da emekli. Zaten Gai ve Kakashi artık diyemez ve 8. kapıyı kullanamaz. Chunin olan Lee var. Lee de ne kadar güçlendi bilmiyoruz. Ancak Sakura'nın dayanıklılığını aşamaz. Sonuç olarak Sakura en güçlü kadın ninja ve Akatsuki üyelerinden güçlü, savaş tecrübesi az olduğu için olası bir savaşta Itachi, Nagato ve turuncu maskeli Obito'ya karşı kaybedebilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir ve bu tarz videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Sıradaki ne kadar güçlü videosunun kimin için olacağını da topluluktan oylayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.